dizi yapalım, işte Çarkıfelek var, Mehmet Ali Erbil sunuyor, Hostes ol arkasında, öyle yap, o kadar cazip teklifler. Ben de dedim ki yok, ben çocuk programı yapmak istiyorum. Herkes de bana dedi ki yazık, kızın aklı eksik herhalde. Bazen hiç Türk yaramıyor işe, Betüş daha çok tanınıyor, Sihirli Annem'in Betüş'ü diye. Üstüme tabii ki yapıştı. Bunu engellemenin imkanı yok yani. Konfor alanımı terk ederek geldim buraya. Çünkü çok iyi bir dönemimdi Türkiye'de. Çok iyi şartlarda yaşıyorduk. Bir bavulla kalkıp buraya geldim. Hiç buraya böyle yatlara, katlara, şeylere gelmedim. Hiçbir şeyim, gerçekten hiçbir şeyim yoktu. Bir 45 metrekarelik bir odayla başladı hayatımız. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Think Ferit sunar. Gel sen de gel. Gel sen de gel. Siz tok musunuz? Bence beni her zaman hayatımda çocukluğumdan beri ve şu yaşımda da tetikleyen şey merak. Bir merak duygusu var bende, hiç bitip tükenmeyen. Çocukluğumdan beri oyuncu olmak istiyordum. O da gene merak duygusundan kaynaklanan bir şey. Çünkü çocukluğumdan beri hep etrafımda olup biten şeylerin, insanların hayatlarını, başka hayatları, başka rolleri, başka kimlikleri, başka karakterleri merak ederdim. Böyle ailece çıktığımız seyahatlerde yolda giderken etrafınıza bakınırsınız ya, böyle bakıp hep gördüğüm evlerdeki hayatları hayal ederdim. Burada şöyle bir aile yaşıyordur, burada böyle. Sonra içimde hep onları bir canlandırma, oynama arzusu vardı. Ve bu ilkokuldan itibaren çok yansıdı her şeye. Hep liderdim, hep işte sahnedeydim. Bir şekilde şiir gününde ben, bayramda ben, sunucu olacaksa ben falan. Fakat babam rahmetli çok kitap okumamızı bizim yöneltmiştir bizi. Çok kitap okurdu. Evimizin çok büyük bir kütüphanesi vardı. Benim için de şu anda mesela bir evdeki en büyük dekor, en güzel dekor kütüphanedir. Çok severim yani. Kitaplık benim için çok önemli. Çok kitap okurduk biz. Ben de o zamanlardan daha çok küçük yaştan felsefe ve sosyolojiye merak salmıştım gerçekten. Ama felsefe tabii bize bir düşünmeyi değil de hani nasıl düşüneceğimizi ve düşünme biçimlerini öğretiyor ya. Ama ben sadece düşünmekle kalmıyordum. Bir de kendimi illa ifade etmem lazım ama yazarak falan değil yani illa oynayarak, sahnelere atarak. Nihayetinde hiç istememesine rağmen ailemin tiyatro okumamı, Boğaziçi'nde kalmamı tabii ki çok istediler. O zaman düşünsenize 90'lı yıllar yani. Bölüm değiştirmem onları birazcık üzdü ama herhalde şimdi çok mutlulardır diyorum. Rahmetli babam da inşallah görüyordur bütün bunları. Profesyonel oyunculuk hayatım aslında daha konservatuvarın 1. sınıfında başladı. Hiç kimseye nasip olmayacak bir şekilde. Çok kıymetli hocam rahmetli Cüneyt Gökçer, Damdaki Kemancı müzikalini sergiliyordu Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde. En küçük kızı rolü için aldı beni götürdü daha okurken. O çok kıymetli bir deneyimdi benim için. Daha okurken Ankara Devlet Operası ile ve bu kadar önemli sanatçılarla sahneye adım atmış olmak. Okuldan sonra girdim devlet tiyatrolarına. Anadolu'yu çok gezdik gerçekten. Müthiş turneler yaptık. Gitmediğiniz yer kalmadı. Doğu Beyazıt'ta İshakpaşa Camii'nin avlusunda oyun oynadım ben. Devlet tiyatrolarında o kadar çok oyun oynadık ki müthiş bir tecrübe tabii. Yani şimdi bugün baktığınızda özel tiyatrolarda bir oyun 100 kere oynayınca kıyametler kopuyor. 100. oyun falan. Ya biz ne 100, 500 oyun falan oynardık yani. Matineler, soireler, hatta 3-6-9 oynadığımı bilirim. Sabah çocuk oyunu oynarsınız, akşam. Böyle bir pişme, böyle bir tecrübe gerçekten çok az insana nasip olur. Onun için devlet tiyatrosu benim hayatımda çok çok önemli bir yer tutar. Oyun tecrübesi, çok kıymetli oyuncularla, büyüklerimle sahne almak ve dediğim gibi disiplinimle ilgili. Konservatuvardan çıktıktan sonra ilk para kazanmaya başladığım andan itibaren bir yurt dışı sevdam ve yabancı dil öğrenme sevdam vardı. Çok takip ederdim. Yurt dışına geldiğim zaman da sadece oyun seyretmeye gelirdim zaten. Hep böyle bakardım, ne kadar çok çocuk programı var. İşte BBC'de geldiğim zaman Londra'da bir dil okuluna gelmiştim bir süre. Çocuklara ne güzel eğitimler veriliyor, ne güzel yaratıcılıkları besleniyor falan diye. Bizim ülkemizde neden bu yok diye hep düşünüyordum. Aslında ilk meşhur olma serüvenim benim Silvia ile başlamıştır. İstanbul'da devlet tiyatrosunda oyun oynarken Gencay Gür'ün beni İstanbul'a davet etmesi, Nevra Serezli ve Metin Serezli ile büyük ustalarla başrol bir köpek Silvia'yı oynamam ve o şekilde tanındım İstanbul'da. Aslında ne büyük bir şans, tiyatroyla tanındım ve nitekim bir televizyon kanalının, Kanal D'nin genel müdürü Faruk Bayhan da o zaman oyuna gelip seyredip benimle bir proje yapmak istedi ve
Hep bunu anlatırım. Bana bir tabii ki dedi ki dizi yapalım, işte Çarkıfelek var, Mehmet Ali Erbil sunuyor, Hostes ol arkasında, öyle yap ve o kadar cazip teklifler. Ben de dedim ki yok, ben çocuk programı yapmak istiyorum. Herkes de bana dedi ki yazık, kızın aklı eksik herhalde, yani böyle bir şey, çocuk programı ne yani, düşünsenize bir anda meşhur olacağım ben, acayip dizilere gireceğim, mafyalar, aşklar, şunlar, entrikalar falan. Yok, onları istemiyorum, çocuk programı, hem de canlı çocuk programı. İşte bu seyrettiğim, biriktirdiğim, not aldığım şeylerden yararlanarak bir canlı Duma Duma Dum adını verdiğimiz bir çocuk programına başladım Kanal D'de. Günaydın hepinize, günaydın. Nasılsınız bakalım? Yeni bir sabah başladı. Burada sporu çok seven arkadaşlarınız var. Hemen onlarla sizi tanıştırayım. Hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk. Müthiş tuttu canlı yayın. Yani inanılmaz. Karşımızda o zaman kadın programları var. Çok da ünlüler yapıyor programları. Hepsini reytingde geçiyoruz. Yani öyle olunca kanal dikkatini çekti. Dediler ki buna bir dizi yapalım. Ne dizisi yapalım? Çocuk dizisi. Gene ben, çocuk dizisi. Ve Sihirli Annem ondan sonra benim hakikaten hayatımı değiştiren iş oldu. Yine orada Nevra ve Metin Serezli ile çalışmak ayrıca büyük, hayatımın en büyük lükslerinden biri oldu. Sonrası çığ gibi geldi. Periler aleminden tüm perilere merhaba. Yeni yetişen perilerimiz için bir peri okulu açıyoruz. Peri okulunda peri öğrencileri eğitmek için görevlendirildiniz. Ben, Perihan, Parkize ve Betüş okula gidiyormuşuz. Tutya ve Akasya da sizlerle birlikte okulda olacak. İnci Türkay denildiği zaman hatta bazen İnci Türkay yaramıyor işe, Betüş daha çok tanınıyor, Sihirli Annem'in Betüş'ü diye. Üstüme tabii ki yapıştı. Bunu engellemenin imkanı yok yani. Ama ben bundan hiç mutsuz değilim. Çünkü ben bir oyuncuyum ve tiyatroda çok değişik roller oynadım. O rollerle ödüller aldım. Çok başka karakterlere büründüm ve bunları seyirci de biliyor. Ama tabii ki tiyatroya 10 kişi gidiyor, televizyonu 100 milyon kişi izliyor. Onun için Betüş benim için bir ne diyeyim size, etiket oldu. Hiç de mutsuz değilim. Çok da güzel bir karakter, çok da tatlı bir karakter. Firuze, kapıyı aç, koş. Sihirli Annem bir kült iştir ve 2003 yılında başladığımız iş bugün 2026. Sihirli Annem güncellenerek şu anda sinema filmi oluyor. Çünkü bu bir hayal işi. Biz burada hayal üretiyoruz ve hayal anlatıyoruz, hayal kuruyoruz. Onun için hani çok fazla neden sonuç ilişkisi, başı sonu, o onundu, bu böyleydi falan, öyle bir şey değil, güncelleniyor. Shakespeare gibi yani, o da yüzyıllar önce yazmış, hala biz de 30 senedir aynı şeyleri anlatıyoruz ve hala güncelliğini koruyor, ne kadar güzel. Çünkü sevgiyi, dostluğu, beraberliği, aileyi, pozitifliği, olumluyu bir şeyleri anlatıyoruz. Onun için de çok değerli. Lütfen kendimi tanıtmama izin verin. Ben Susila, antik sihirler öğretmeniyim. Filmde çok güzel konuklarımız var. Sevgili Doğa Rutkay var, Bekir Aksoy var. Kırmızı Dolunay gecesi yaptığım sihir kilidin gücüyle harekete geçecek. Kilidi alabildiniz mi peki? Yok, alamadım, öyle boş boş konuşuyorum. Ben konservatuardan mezun olup stajyerdim devlet tiyatrolarında. Evet, o parayla Londra'ya gelmiştim, aldığım maaşları biriktirip dil öğrenmek için. Londra'daki yaşamı gördüğüm zaman, sistemi, düzeni, hele ki sanatın düzeyini gördüğüm zaman ağzım açık kalmıştı. Ve demiştim ki bir gün bir çocuğum olursa ona bu imkanları sunmak istiyorum. Çünkü hep şeyi söylüyorum ben, hani gerçekten bu ülkede doğmuş olmayı ve bu eğitimleri alıp bu seviyede gitmiş olmayı çok isterdim. Başka bir yere taşıyor sizi ne olursa olsun. Çünkü burada ve bir sürü gelişmiş Avrupa ülkesinde tiyatro ve sanat bir ihtiyaç. Bu ihtiyaç da şey gibi, hani biz Türkiye'de nasıl gidip 2 tane kahve, 2 sandviç alıp bayağı bir para veriyoruz, X parası. O X parasıyla tiyatro bileti de alabiliyorsunuz, konser bileti de alabiliyorsunuz. Ama hiçbir zaman o tercih edilmiyor. O yemeğe veriliyor veya başka bir şey veriliyor. Şimdi burada insanlar çok küçük yaştan itibaren bu şekilde yetiştiği için bu bir ihtiyaç. Yani insanlar ekmek yer gibi, su içer gibi tiyatro bileti, konser bileti, etkinlik, sanat bileti almaya gidiyorlar. O kadar bunu kıskanıyorum ki, onun için burada doğmuş olmayı çok isterdim. Konfor alanımı terk ederek geldim buraya. Çünkü çok iyi bir dönemimdi Türkiye'de. Çok iyi şartlarda yaşıyorduk. Çok güzel işim vardı falan. Fakat işte o delilik dediğim şey böyle bir anda Ali'yi de alıp, Ali 9,5 yaşındaydı.
bir bavulla kalkıp buraya geldim. Hiç buraya böyle yatlara, katlara, şeylere gelmedim. Hiçbir şeyim, gerçekten hiçbir şeyim yoktu. Bir 45 metrekarelik bir odayla başladı hayatımız. Öyle ilerledi. İşte kendi işimi kurdum burada vize gereği zaten. Zor bir maceraydı ama hayatımda çok radikal kararlarım vardır benim. Devlet tiyatrolarından istifa etmek, bir anda Londra'ya taşınmak, başka duygusal dönüşlerim de oldu. O da bence bunların listenin en tepesine yazılabilir. Tek tek flyerlar dükkanlara bırakarak, öğrenci toplamaya çalışarak, burada para kazanmak zorunda olarak mücadelem hakikaten çok zordu ve küçücük bir çocukla onun eğitimi, onun hayat kalitesi, çünkü gerçekten muhteşem bir konfor alanından çıkıp geldik. Oğlum da harika bir okulda okuyordu, müthiş bir imkanları vardı. Buraya çocuğu getirip aldığım risk çok yüksek bir riskti, çok büyüktü. Çok zorluklar yaşadım. Delilik. Delilik hali. Baştan biri deseydi bana bunu, hakikaten kapıyı şöyle ben de kapatırdım. Ama iyi ki istikrarla ilerledik bu yolda ve bunu da başarmış olduk hep birlikte. Çocuklarla eğlendirerek öğretmek esas felsefemdi ve buradaki göçmen çocukların özellikle buraya entegrasyonuyla ilgili drama çalışmalarıydı, uyum sağlamalarıydı. Çocuk çünkü Türkçe bilmiyor burada. Evde Türkçe konuşuluyor ama çocuk 10 saatini okulda geçiriyor. Dolayısıyla iki arada sıkışıyor kalıyor hem kültürel olarak hem dil olarak. Benim iş planım buydu, bu çocukları entegre etmek, kazandırmaktı. Valla o kadar güzel işler oldu ki, yani konsoloslukla 23 Nisan kutlamaları yaptık, Knightsbridge'deki sokağı kapattık, orada büyük şenlikler yaptık. Hyde Park'ta Türk bayrağı dalgalandırdık, biliyorsunuz yasak parklarda bayrak, izinle tabii ki. İstiklal Marşı söyledik, 23 Nisan'ı kutladık, 29 Ekim'i kutladık. O hiç Türkçe konuşamayan çocuklar andımızı okudular, İstiklal Marşı'nı okudular, 23 Nisan şarkıları söylediler. Aileler bundan müthiş keyif aldı, gurur duydu. Bunların hepsi başarılı işler diye düşünüyorum. Çok değecek işler bütün bu zorluklara. Gerçekten çok zor oldu ama değdi diye düşünüyorum gerçekten. Koskoca Londra'da en büyük parkların birinde, onu hiç unutmuyorum yani, Türk bayrağını çektik ve altında İstiklal Marşı, Atatürk resmi, 23 Nisan ve o kadar çok etrafımıza insan dikilip izledi ki, hani çünkü 23 Nisan Dünya Çocuklarının Bayramı. Bunu kimsenin haberi yok tabii. Biz onu da anlatmış olduk bir yerde. Çok güzel yıl sonu gösterileri yaptık. Yani hep böyle yüzümüzü gülümseten işler bunlar. Ali dendiği zaman benim hayat durur, öyledir. Her şeyi bırakabilirim Ali için. Onun zaten minimum, hani aslında onun faydasına geldim buraya ama tabii onu da çok zor bir şeyin içine attım. Her ne kadar Türkiye'de çok iyi İngilizce eğitim aldığı bir okulda olsa da buraya geldiği zaman öyle oluyor, biliyorsunuz. Biz Türkiye'de İngilizce konuştuğumuzu zannediyoruz ama buraya gelince bir bocalıyorsunuz ne olduğunu. Ali için de çok kolay değildi fakat Ali çok uyumlu bir çocuk. Gerçekten beni hiç üzmedi, hiç yormadı. Bütün bu yolculukta müthiş olgun ve istikrarlı davrandı o da. Hiçbir zaman zorluklardan yılmadı. Benimle beraber ders verdiğim yerlere geldi, oralarda çalıştı, okuldan alıp oralara gittim. Başka işlerde hep desteğim oldu, hep yanımda oldu. Hatta şimdi mesela bütün işlerimi o hallediyor. O kadar iyi ki her şeye kafası daha çok çalışıyor. Londra beni sakinleştirdi, yavaşlattı. Çünkü ben çok hiperaktif ve çok hızlı bir insanım, çok aceleci bir insanım. Çok her şey hemen olsun isterim, çabuk karar vermeyi severim. Burada yavaşlamayı ve sabrı öğrendim. Çünkü İngilizler öyle, biliyorsunuz. Hiç. Sadece bekliyorlar ve süper sabırlılar. Çok da güzel bir şey. Hani biz hızlıca yaparken bazı şeyleri kırıp dökebiliyoruz veya hızlıca kuleyi yapıyoruz ama kule 2 gün sonra yıkılıyor. Onlar yavaş ve emin yapıyorlar, o kule yıkılmıyor. Bunu öğrendim. Çok seviyorum. Kim sevmez ki? Çok seviyorum bu huzuru, bu bir kere doğayı çok sevdiğim için, hani burada da çok fazla park ve yürüyüş alanlarının olması, insanın kendi kendiyle kalması, daha çok düşünmesi, üretmesi, yaratması için imkan sağlıyor. Hani o keşmekeş yok. Çok sistemli olduğu için her şey, sizin böyle yaşamak için mücadele etmenize gerek yok. Zaten her şey düşünülüyor sizin için. Kapıya hemşire geliyor, eve mektup geliyor, onu hatırlatıyor, bunu hatırlatıyor. Ne güzel, siz sadece yaşamaya odaklanıyorsunuz. Ekstra detaylara boğulmuyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. İlk zamanlar çok şaşırıyordum.
Şimdi çok mutlu oluyorum böyle bir hayattan. Yapacak o kadar çok şey var ki. Hiç durmayan bir hayat var. Her yerde bir etkinlik var. Hiçbir şeyiniz yoksa sokağa çıkın, mutlaka bir kuartet vardır. Bir şey dinlersiniz, bir şey izlersiniz. Bir sergi gezersiniz, açıktır. İlla cebinize çok para koymanıza da gerek yok. Çok yapacak şey var. Kafanızı her çevirdiğiniz yerde bir şey görüyorsunuz. Bir kere tarih muhteşem korunduğu için sadece sokaklarında gezip binalarını görmek, kimlerin o evlerde yaşamış olduğunu bilmek bile bana çok mutluluk veriyor. Sonsuz fırsatlar var öğrenmek, araştırmak için benim gibi meraklı insanlara. Onun için seviyorum burada olmayı çok. Şu anda döndüğüm ve tek kişilik oynadığım Liste adlı oyunum Betüş'ün o kadar zıt karakteri ki ne kadar olumlu, pozitif, her şeyi elini şıklatıp halleden Betüş varsa bu tarafta da o kadar darmadağın, bunalımlarında kaybolan, etrafına yardım etmeyi bırakın toparlanmaya çalıştıkça dağılan bir kadın var. Hatalı, kusurlu, problemli ve gerçek bir kadın var. Bu oyunu da belki bu kadar yıl sonra tercih etmemin bir sebebi de bilinçsizce bu sorulara cevap vermekti. Hani siz Betüş'sünüz, hayır ben Betüş değilim, ben bir de buyum demekti. Oyunda çok ses getirdi, çok da mutluyuz. Londra'da premier yaptık, 8 oyun oynadık. Şimdi de devamı gelecek, onun için de çok mutluyum bundan. Betüş'ten kurtulmak için de seçmedim, çok oyun okuyordum. Çok çarptı beni bu tekst, çok etkiledi. Zaten ödüllü bir tekst, Jennifer Tremblay çok muhteşem bir yazar. Uzun süren bir sessizliğin ardından vermek istediğim mesaj, herkesin, kadınların da sesi olabilecek bir oyundu. Çok acayip bir histi tabii yani tiyatronun fuayesinde Mia Farrow'un, Cate Blanchett'in resimleri görünce çok tuhaf bir his. Yani çok insan aslında çok güzel bir şey başarmış hissediyor kendini. Çünkü Londra her şeyin başkenti. Hani orada bir sahnede sahneye çıkmak, sadece Türkleri değil İngilizler de vardı zaten. Çok büyük bir gurur duyuyor insan. Türklüğüyle gurur duyuyor. Her şeyi bırakın, şahsi bir mesele değil yani. Bir anda milliyetçi duygularınız kabarıyor. Bir Türk olarak burada sahneye çıkıyorum ve İngilizler beni seyrediyor durumu var. Ama tabii çok heyecan, çok çalışmak ve gerçekten çok emek isteyen bir çalışma, bir yol yani. Ben yaptığım her işte umut olmasına çok dikkat ediyorum. Umut çok önemli bir kelime. Umudunuz varsa geleceğiniz de vardır. Umudunuz varsa hayalleriniz de vardır. Umut varsa daha ileriye gitme şansınız da vardır. Şimdi benim yaptığım işler hep hayaller ve olumlu, pozitif işler ya, hep umut var işlerimin içinde. Bunların hepsini de bilinçli olarak isteyerek yapıyorum. Yani oynadığım oyunda bile çok dark bir durumlar var, yani çok sıkıntılı şeyler. Ona bile mesela müziklerinde bir umut olsun içinde. Öyle bir sahne ki hani artık her şey olmuş, batmış, bitiyor, gidiyor falan ama gene de bir umut girsin içine. Onu duyalım ki yaşarsın her şey. Çok derdi olan bir oyun. Ben hep son röportajlarımda söylüyorum. Zaten tiyatronun bir derdi varsa o bir tiyatrodur. Tiyatro bir başkaldırıdır, tiyatro eleştirel bir sanattır. Söylemek istediğiniz bir şey varsa yaparsınız. Bu oyun tam da onun için benim çok hoşuma gitti ve çok severek çalıştım ve o şekilde de oynuyorum şimdi.